tabii ki birçok kötü insan var. Orada yalnız bir kadın karavancı ve 2 çocuğumla birlikte gelmiştin. Evet, çünkü bayan karavancıların çok az olduğu dönemlerdeydik. Çok kötü bir duygu. Akşam yatarken Karavan yaptırmak isteyenler nelere dikkat etmeliler? yeni karavancılar şey diye düşünüyor, ucuz tatil. Karavan yapımı ve servisleriyle ilgili bilgiler alacağız. Çok uzun zamandır imalat yapıyoruz. Karavancılık sence nasıl bir duygu? Karavan bir tutkudur. Kendi tarafını düşünen bencil imalatçıların da varlığı. Şimdi herkes şikayet ediyor, her yerden kovuluyoruz. Olur da bir sorun olursa, karavan dostlukları çok güzeldir. Kadın karavancıları için eğer yeni karavan alacaklarsa, Her şey o kadar yerli yerinde ki. merhaba arkadaşlar. Bugün sizi 5 yıl evvel ilk kamp hayatına başladığım zamanlarda tanıştığım karavan yapımı ile uğraşan bir arkadaşımın firmasına getirdim. Gölbaşı'na gitmeden evvel hazır yolumuzun üzerindeyken Ayşegül Hanım'a da bir uğrayalım istedim. Ertem Karavan'dayız şu an. Merhaba Ayşegül'cüm, nasılsın? Hoş Fikir bulduk. ablacığım. Yıllar oldu değil mi görüşmeyeli? Evet. yıllar Alacasudaydık. oldu. Evet. O zaman sen kamp hayatına yeni başlamıştın. Evet. Çok mutlu olmuştum. Çünkü bayan karavancıların çok az olduğu dönemlerdeydik. Hoş geldin, iyi Hoş ki geldin. bulduk. Kendilerinden karavan yapımı ve servisleriyle ilgili bilgiler alacağız. Ayşegül'cüm, burada neler yapıyorsunuz? İzleyicilerimize biraz bilgi verebilir misin? Tabii. Biz sadece imalat olarak düşünmüyoruz kendi yaptığımız işi. Çünkü ben karavanda doğdum, karavanda büyüdüm. 38 yıldır karavanda seyahat ediyorum. Babam da aynı zamanda tam zamanlı karavanda yaşıyor. Yani karavan bizim için aslında bir tutku. Hani öyle kamp hayatını sevenler gibi düşünmüyorum ben kendimi. Çok seviyorum çünkü karavanı. Yıllar içinde de bu tutkumuz imalata dönüştü. Çok uzun zamandır imalat yapıyoruz. İmalatımızdaki en önemli şeylerden bir tanesi de kampçıların hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz? Karavanı kullanırken uzun ömürlü nasıl olur? Yani biz yaptığımız karavanları 3 yıl 5 yıl kullansınlar, sonra ne yapıyorlarsa yapsınlar gibi düşünmüyoruz. Her kullandığımız ekipmanı uzun yıllarca, çünkü bir araç karavana dönüştükten sonra hayatı değişiyor. Ve ondan sonra hani bunu sökelim diğerine takalım gibi bir şey yok. Onun tamir tadilatlarını da kolaylıkla yapabilecekleri, bütün ürünlerin uzun ömürlü olabilecekleri şekilde imalatını yapıyoruz. Çok güzel. Karavanın yapım aşamalarında sevgili izleyicilerimize gösterebilir miyiz? Tabii normalde dışarıdan gelenleri iş sağlığı, güvenliği için imalatımıza almıyoruz ama siz bizim dostumuzsunuz. Güvenliğe de her Teşekkür zaman ederiz. önem veriyoruz. İmalatımızda şu anda ikiz bir projemiz var, camper projemiz. Ufak tefek oradan gösterimler hem de anlatımlar yapabiliriz tabii ki. O Tamam. zaman geçelim mi? Tamam, geçelim. Bu son yaptığınız karavan değil mi Ayşegül'cüm? Fuarda gösterime giren. Evet. Evet. Şimdi ayın sonunda İstanbul Naturfest'e de götüreceğiz. Şöyle bir bakalım içine, Tabii. bir gezelim. Çok güzel. Burada U oturma grubunu tercih ettik. Modellerimizde değişiklikler gösterilebiliyor. Bu aracımız banyo, tuvalet bir araçtır. Listeye göre ayrı ayrı da tasarlayabiliyoruz. Burada arkada yatay bir yatak tasarladık. Berhimi'nin buzdolabı. Ken marka ocağımız ve onunla uyumlu lavabomuz. Evyemizi geniş tasarladık. Bu semi entegre bir araç olduğu için alanımız her zaman için daha ferah. Burada hem servise gelen araçlarımız var, hem de ikinci el satış portföyümdeki araçlarımız var. Burada da yine serviste sıra bekleyen araçlarımız yer alıyor. Ve imalatımız. Bunlar camper projelerimiz. Aynı anda imalata girdikleri için senkronize şekilde ilerliyorlar. Bir 10 günü falan kaldı bu araçlarımızın. Bu da aynı şekilde. Birçok şeyi kendi bünyemizde yapıyoruz biz burada. Mesela bu trimler de dahil kendi bünyemizde döküm yapıyoruz. Ertem Karavan olarak dışa bağımlılığımız neredeyse sıfır. Sadece ithal ürünleri, tabii ki karavan malzemeleri olan ürünleri temin ediyoruz. Geri kalan her şeyi kendi atölyemizde çok değerli ustalarımızla beraber yapıyoruz.
Dediğim gibi biz sadece imalat yapmıyoruz, servis hizmeti ve revizyon da yapıyoruz. Bu araç başka bir atölyede başlanmış yapımına. Yalnız hem parasını almışlar hem imalatı bitirmemişler. Boş şekilde geldi. Camları falan açılmıştı. Birkaç ekipmanlarını almışlardı. Biz tekrardan revize ederekten imalatımızı aldık. Karavanda aslında fiyatı arttıran şeyler küçük küçük şeyler. Yani bütün ürünlerimiz, bakın burada Turuma'nın dış gaz çıkış bölümü var. Yine Turuma'nın. Bu araç maraton kapak yaptırılmış. Geldiğinde maraton kapak da tam anlamıyla çalışmıyordu. Bunu da tekrardan revize edip çalışır hale getirdik. Burası da mobilya atölyesi. Burası da mobilya atölyemiz. CNC makinamız. Her şey dediğimiz gibi kendi bünyemizde. Ayşegül'cüm, karavan imalatına başlamadan evvel karavancı olduğunu söylemiştin bize. Evet. Peki karavancılık sence nasıl bir duygu? Şimdi karavancılık hep ikiye ayrılıyor bence. Pandemi öncesi, pandemi sonrası diye. Çok üzülüyorum bu duruma. Karavan bir tutkudur. Doğayı seven, insanı seven, bazen yalnız kalmak isteyenlerin doğayla baş başa geçirebilecekleri zamanı evini sırtında götürdükleri bir şeydir. Ve hani yeni dönemde yeni karavancılar şey diye düşünüyor, ucuz tatil. Karavan ucuz değil maalesef. Ucuz olan karavanlar tabii ki fiyat performansı vardır. Kişi kendi bütçesine göre karavanını seçebilir. Ama karavan tatili, gerçek karavan tatili çok da ucuz bir şey değildir. Çünkü ürünler, ekipmanlar hep yurt dışından geldiği için ve Türkiye üretimde çok daha taze, yavru olduğu için kendi ürünlerimizi üretmektense yurt dışından getirmek durumunda kalıyoruz. Bunlar da tabii maliyeti arttırıyor, imalatı arttırıyor. O yüzden önce karavancılık bir tutkudur ve çok da ucuz bir şey değildir. Şimdi herkes şikayet ediyor, her yerden kovuluyoruz, her yerden kovuluyoruz. Maalesef evet. Çok kötü bir duygu. Yani karavanı olan kişi özgürdür, istediği yerde durabilir aslında. Ama insanlara saygı gösterdiği zaman. Şimdi önceki dönemlerde bizim her gittiğimiz yerde, siz de biliyorsunuzdur, gerçekten güzel karşılanıyorduk. Çünkü biz gittiğimiz yer, benim aracımda işte tırmıklar, çöp poşetleri, eldivenler, maskeler vardır. Çünkü gittiğim yeri önce temizlerim, önce güzelleştiririm. Atık suyumu asla doğaya bırakmam. Ve insanlarla da iyi geçinirim, saygı duyarım. Gittiğim yer bura benim deyip orayı tamamen kendi üstüme almam. Önce oraya bakarım, burada kimler yaşıyor, ben burada konaklayabilir miyim, izin alırım. İnsanlar aslında, bizim Türk insanlarımız çok misafirperverdir. Hani bu konuda çok da yardımcı olurlar. Ama gel gelelim ki bura benimciler olayı tamamen değiştirdiler. Ben karavancılıktan imalata geçerken çok keyif alarak geçtim. Çünkü birçok karavanı kullandım. Avrupa yapımı karavanda kullandım, yerli karavanda kullandım ve nelerin eksik olduğunu, nelerin olması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Ve imalatımızda da her kullandığımız malzemeyi kullanışa odaklı. Tabii şöyle de bir şey var. Herkesin zevki farklıdır. İşte biz semi entegrede yan yatak yapıyoruz, dik yatak yapıyoruz, ada yatak yapıyoruz. Bunlar hep kullanıcının kendi keyfine göre değişen şeyler. Peki karavan yaptırmak isteyenler nelere dikkat etmeliler? Neler tavsiye edersin onlar için? Bu soru da çok kapsamlı bir soru. Aslında olması gereken nedir? Firmayı seçersiniz, sadece model seçersiniz ve bir kalite vardır, bir marka vardır, gider karavanınızı alırsınız. Ama Türkiye'de yine hani daha oturan bir sektör olduğu için karavan imalatı, bilinçli imalatçılar varken kendi tarafını düşünen bencil imalatçıların da varlığı kişileri, maalesef alıcıları, tamamen karavanın her şeyinden anlaması gerektiren bir konuma taşıdı. Şimdi ilk başta işte markaları bilelim yeter, ne kullanılıyor, mobilyada ne kullanılıyor yeterdi. Çünkü o markaları kullanan imalatçılar gerçekten köklü firmalardı ve neyi nasıl yapmaları gerektiğini biliyorlardı. Ama o markaları da kullanmaya başlayınca diğer imalatçılar, evet. Şimdi altyapı var. Elektrik tesisatı var, su tesisatı var, gaz tesisatı var. Yani kelepçe sistemi kullanıyorlar. Bu kelepçeler, bunlar hep yolda sürekli giden araçlar olduğu için
Sürekli sarsıntı halindeler. O yüzden her ekipman o sarsıntıya göre yapılmalı. Sonra araçlarda bilirsiniz, sabah araçta değilken girersiniz, araç çok soğuktur. Sonra ısı değişimine maruz kalır ve çok büyüktür aradaki ısı değişim farkı. Bu ısı değişim farkına da dayanıklı malzemeler olmalı. Yani maalesef sadece şuna dikkat etmeliler diyemiyorum. Altyapıya dikkat etmeliler, elektrik tesisatını bilmeliler, su tesisatını bilmeliler, gaz tesisatını bilmeliler. Hani birçok şeyi bilmeleri gerekiyor maalesef. Ya da gerçekten kendini kanıtlamış markaların karavanlarını almalılar ya da ithal karavanlar almalılar. Çünkü onlar bu işte çok uzun yıllar yaptıkları için bir şeyleri artık oturtturdular. Anlıyorum. Evet, haklısın. Çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok kıymetli bilgiler verdin Teşekkür bana ederim. Ben ve sevgili teşekkür izleyicilerime. Son bir sorum daha var. Seninle biliyorsun Antalya Alacasu Cennet Koyun'da tanışmıştık ve sen yine orada yalnız bir kadın karavancı ve Evet. 2 çocuğunla birlikte gelmiştin. Evet. Eşin yoktu. Evet, Annen eşim vardı. imalattaydı yine her Evet. zamanki gibi. Bir kadın karavancı olarak yalnız gezdiğini ve çocuklarla birlikte gezdiğini biliyorum. Peki bu nasıl bir duygu? Tabii ki korktuğum anlar oluyor. Bu çok doğal. Evde bile tek başınıza kaldığınızda korkuyorsunuz. Ama cesaret örneği. Yani ben 38 yıl boyunca hiç sorun yaşadınız mı diye sorarsanız gerçekten yaşamadım. Allah da hani yaşatmasın. Tabii ki birçok kötü insan var. Ama tabii çok ıssız yerlere gitmiyorum. Karavan topluluklarının olduğu yere gidiyorum ki karavancılar birbirlerini çok iyi tutarlar ve karavan dostlukları bence en güzel, en köklü dostluklardan biridir. Şu an Şurada yaşadığımız aynen gibi. yıllar sonra bakın sanki hiç yıllar geçmemiş gibi burada beraberiz. Evet. O yüzden karavan dostlukları çok güzeldir. Sorun yaşamadım, yaşamıyorum. Tabii cesaretin de getirdiği bir şey var. Sonuçta aracım akşam ne yapıyorum? Akşam yatarken her şeyimi topluyorum. Olur da bir sorun olursa hemen kontağa basıp devam edebilecek gibi. Çünkü aracımın içindeyim, aracım kilitli. Sadece yazın da olsa hacklerimi açıyorum, yan camlarımı açmamaya özen gösteriyorum. Bir sorun yaşarsam direkt marşa basıp devam edebilecek şekilde yatıyorum. Motokaravanın bence en büyük avantajlarından bir tanesi bu. Yani toplanmak için uzun zamanlar harcamak zorunda kalmıyorsun. Ben şimdi çocuklarımla da devam ettiğim için yol esnasında tabii ki onların kemerleri var, takıyorlar ama işte tuvaletleri geldiğinde, uykusu geldiğinde arka tarafa geçip yatabiliyorlar. Ben de tabii o hızımı düşürerek devam edebiliyorum. Bu benim için çok büyük bir konfor. Çünkü çocukla devam etmek yola çok da kolay değil. Evet. Sizin de köpeğiniz var. Benim de köpeğim var. O da sizi koruyordur eminim. Herhangi bir ses duyduğunda gece havlıyordur. Tabii havlıyor ama böyle bir şeyler yaşamadık çok şükür ama kadın karavancılara en azından bir şu an ışık tutmuş olduk. Kesinlikle. Ve en önemli nokta kadın karavancıları için eğer yeni karavan alacaklarsa kesinlikle ve kesinlikle motokaravan almalarını tavsiye ederiz değil mi? Kesinlikle. Yani hem motokaravan olmalı hem de yolda bırakmayacak şekilde. Hani biraz önce söylemiştiniz de imalatta nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi benim en çok özen gösterdiğim şeylerden bir tanesi yolda tabii ki bu araç arıza yapabiliyor ya da ekipmanlardan bazıları bozulabiliyor. Çok normal çünkü hepsinin bir ömrü var. Ben eşimi aradığımda görüntülü hatta bazen panikliyorum eyvah bozuldu ne yapacağım falan diye. Saçmalama diyor. Bir dakika hemen göster. Her şey o kadar yerli yerinde ki neyin nereye gittiğini hepsi böyle yazılı çizili şekilde. Ki sorun şurada şunu şöyle yapıp ben tek başıma tamir edebiliyorum. Evet. Ya da diyor ki burada değilse o zaman şu parçanın değişmesi gerekiyor. Bulunduğumuz bölgede karavan tamiratı yapacaklara hemen beni yönlendiriyor. Ve hiç sorun yaşamadan orada hemen sorunumu çözerek yoluma devam ediyorum açıkçası. Sohbet çok güzel. Sabahlara kadar konuşmak ister gönül. Kesinlikle. Karavanla ilgili muhabbetleri. Kesinlikle. Ama vaktimiz her zaman gibi kısıtlı. Sevgili izleyicilerim için Gölbaşı Keşfi'ne gideceğiz biz bugün. Evet. Verdiğin kıymetli bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum Ayşegül'cüğüm. Her zaman Çok buradayız. sağ ol. Bilgi vermek bizim için bir keyif. Çünkü biz kampçı olduğumuz için önce kampçıları tutarız. Ondan sonra geri satış, kazanç hepsi sonrasında gelir. Yine izleyiciler için de aynı şey geçerli. Hani illa bizden bir şeyler almaları gerekmiyor. Bilgi almak için de arayabilirler. Keyifle saatlerce anlatabiliriz. Verdiğin bilgiler için tekrar çok Ben teşekkür ediyorum. ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.